Kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz zihnini yönet, hayatını yönet. Bazen hayatı yönetmek istiyoruz ama farkında olmadan zihnimizin kölesi olmuşuz. Hayatı kontrol etmeye çalışırken aslında kendi düşüncelerimizin bizi nasıl yönettiğini fark etmiyoruz. Zihnimiz bir nehir gibi sürekli akar. Ama çoğu zaman biz bu nehrin kıyısında oturup onu izlemek yerine içine atlayıp sürükleniyoruz. Marcus Aurelius, "Zihnim benim kalemdir. Onu eğitirsem kaderim de şekillenir," der. Bu cümlede gizli bir sır vardır. Hayatı değil, zihni yönetmeyi öğrenen kişi gerçekte özgür olandır. Çünkü zihin her şeyi ya büyütür ya da küçültür. Bir olay kendi başına ne iyi ne de kötüdür. Ama bizim ona verdiğimiz anlam bütün duygumuzu, tavrımızı, hatta kaderimizin yönünü belirler. Bu yüzden Stoacılar der ki, olay seni değil, olaya verdiğin anlam seni yıkar. Tasavvufta buna kalbin cilası denir. Kalp aynadır, zihin o aynayı karartan tozdur. Kalbi cilalamak, zihni susturmakla başlar. Sürekli düşünen, yorumlayan, etiketleyen bir zihin, kalbin sesini bastırır. Sufiler bu durumu nefsin gürültüsü olarak anlatır. Bir sufi der ki, insan dış dünyayı susturmakla değil, içindeki sesi susturmakla huzura erer. Zihni yönetmek, düşünceleri bastırmak değil, onları izlemek, fark etmek ama onlarla özdeşleşmemek demektir. Tıpkı bir gökyüzü gibi. Bulutlar gelir, geçer ama gökyüzü değişmez. Sen gökyüzüsün, düşüncelerin sadece bulutlar. Zihnini yönetmek, o bulutların gelip geçmesine izin vermek demektir. Stoacı felsefe, iç huzurun anahtarını dış dünyada değil, zihinde arar. Marcus Aurelius'un Meditasyonlar kitabında yazdığı gibi. Zihnin huzurluysa kader seni hiçbir yere sürükleyemez. Bu düşünce yüzlerce yıl sonra tasavvufun tevekkül anlayışıyla birleşir. Tevekkül teslimiyet değildir. Tevekkül elinden geleni yapıp zihnini teslim etmek demektir. Çünkü asıl savaş dışarıda değil, içeridedir. Bir insan zihnini susturmayı öğrenmeden dış dünyada hiçbir fırtınayı dindiremez. Zihin hem zindan hem anahtar olabilir. Eğer düşüncelerini sorgulamadan inanırsan o seni hapsetmeye başlar. Ama farkındalıkla bakarsan düşüncelerin senin öğretmenin olur. Tasavvufta murakabe denen bir hal vardır. Bu zihni gözlemlemek, düşüncelerin nereden geldiğini fark etmek demektir. Bir düşünce geldiğinde sormayı öğrenirsin. Bu bana mı ait yoksa bana öğretilmiş bir korkunun yankısı mı? İşte o an zihin yönetilmeye başlanır. O an kişi düşüncelerini değil, farkındalığını dinlemeye başlar. Ve o zaman insan dış dünyada ne olursa olsun içinde bir sessizlik bulur. Her sabah uyandığında zihnin yüzlerce sesle konuşur. Yetiş, başla, kaybedersin. Olmaz. Ama sen bir an durup o sesleri izlersen aslında çoğunun senin olmadığını fark edersin. Toplumun, ailenin, geçmişin yankılarıdır aslında onlar. Senin öz sesin çok daha derindedir. Sessizliğin içinde konuşur çünkü. İşte o sesi duymak için zihin yönetilmeli, susturulmalı değil, fark edilmelidir. Çünkü sessiz zihin Tanrı'nın yankısını duyar. Bu yüzden Mevlana şöyle der: sessiz ol ki seni söyleyen sesini duyasın. Hayatta ne kadar huzurlu olduğun olaylara değil, zihninin olaylara nasıl tepki verdiğine bağlıdır.
Bir stoacı için dış koşullar sadece sahnedir. Ama sahnenin nasıl oynanacağı belirleyen şey zihindir. Tasavvufta da aynı öğreti yinelenir. Dışarıdaki dünya senin içinin aynasıdır der. O zaman zihnini yönetmek sadece bir kişisel gelişim becerisi değil, bir ibadet biçimidir. Çünkü zihnini temizlemek kalbini aydınlatır. Kalbi aydınlanan insan da evrenle uyum içinde yaşamaya başlar. Belki de hayatı yönetmeye çalışmak yerine onu seyretmeyi öğrenmeliyiz. Zihin bir araç ama biz direksiyonuna sıkı sıkıya sarılmışız. Bazen bırakmak en bilge yöntemdir. Unutma, zihin neye odaklanırsa hayat oraya doğru akar. Bu yüzden zihnini yönetmek, kaderini yönetmektir aslında. Benimle birlikte olduğun için teşekkür ederim. Bu sesi dinlerken belki de sen de fark ettin. Zihnin sessizleştiğinde kalbin konuşmaya başlar. Bu sesi sevdiysen Farkındalık Notları kanalıma lütfen abone ol. Birlikte fark etmeye, birlikte susmaya ve birlikte anlamaya devam edelim. Sevgiyle kalın.